Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bu videomuzda genel piyasalara bakacağız ve nerelerde fiyat oynaklıkları var bunları inceleyeceğiz. Hemen şöyle yatırım tavsiyesi değildir. Uyarımızı yapalım. Uyarımızı dinledikten sonra grafiğimizi açıyoruz ve BIST 100'den başlıyoruz. Şimdi BIST 100 gördüğünüz gibi ters fincan kulp gibi bir hareket yaptı ve burada aslında zikzak yapıyor. Ve burada şöyle belki bir omuz başı omuz hareketi veya şöyle bir zikzak hareketlerini şöyle alçalan tepeler görüyoruz. Yani burası böyle ufak ufak aşağı doğru kayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Neden böyle diyoruz? Çünkü bakın günlükte böyle fake alımlar, bakın şurada bakın fake alımlar gelmiş olmasına rağmen şurada da haftalıkta sat geldi arkadaşlar ve haftalıkta sat geldi mi? Daha önceki videolarımdan da görmüş olabilirsiniz. Bu haftalıkta büyük sinyalde sat varsa küçük sinyallerin, yani günlükteki alların ne oluyor? Fake olması yüksek ihtimalle oluyor. Yani buradaki çıkışlar aslında çok da güçlü olmuyor. Çünkü haftalıkta artık bir sat geldi arkadaşlar. Burada yapacağımız şu an buradaki bir hareketi izlemek olacak ve harekette doğru yerlere fiyat yerleştiğinde, ucuzladığında oradan ne yapacağız? Oradan alımlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu şekilde davranmak olacak. Biz böyle. Yani şurada bir artık yükselemeyen tepeler, düşmesine de izin verilmiyor. Bu şekilde buraları dolduracak ve buradan bir hareket göreceğiz. Belki yukarı doğru çıkar, ikili tepe yapar veya aşağı doğru iner. Alttaki beklediğimiz hedeflere de gelebilir. Bunları tabii ki izleyip göreceğiz. Şu an buralarda alım yapılması çok riskli. Peki dolar bazında bakıyoruz biz de. Dolar bazında da şöyle bir hareket var. Bakın böyle bir kanal hareketi var. Burada da indikatörlere baktığımızda dolar bazlı günlükte al geldiğini görüyoruz ama çok da bir önemi yok. Neden? Çünkü bakın burada da haftalıkta bir sat geldi. Haftalıkta gelen sat, bakın çok uzun süreden sonra bir sat geldi haftalıkta ve buradaki bu artık hareket tam desteklere yerleşmeden veya artık nereye kopacağı belli olmadan alım gerçekleştirmek sıkıntılı olacak. Nereye bekleyebiliriz? Bu kanalın alt kısmını bekleyebiliriz. Yani şu bölgeye, kanalın şu bölgesine yerleştiğinde buradan belki bir atak daha gelir ve buradan şöyle bir atak daha geldi. Belki buradaki atağa dahil olabiliriz. Bunları değerlendirmeye çalışın. Burada tabi bu fiyat aşağı yerleştiğinde orada güzel desteklere gelen hisseler olacak ve bunları değerlendirmeye çalışın. Şuralardan alım yapmak dediğim gibi riskli şu an haftalıkta, çünkü artık bir sat geldi. Buradaki yükselişlerin çok güçlü olacağını sanmıyorum. Aylıkta baktığımızda, yani çok uzun vadede baktığımızda güzel bir şöyle aslında omuz baş gibi duruyor. Ve aylıkta da güzel yere yerleştirdiğini bakın şurada. Aylıkta da artık mumların üzerine çıktığını görüyoruz. Dolar bazında Borsa İstanbul'un. Peki buradan bir sat ve böyle bir al geldiğinde daha güçlü bir yukarı gidiş olacağını düşünüyorum. Ama önce burasının bir düzelmesi lazım. Yani şöyle bir dolar bazında Borsa İstanbul şöyle bir omuzsa, böyle bir tobo hareketi yaparsa çok daha yukarılara gitme ihtimali var artık Borsa İstanbul'un. Yani eski zirvelere kadar da gidebilir. Tabii ki çok şu an erken, bunu konuşmak çok erken. Buradaki fiyat hareketlerini tek tek izleyip göreceğiz arkadaşlar. O zaman karar verebiliriz. Önce desteklere gelsin. Desteklerde nasıl tepkiler aldığını, yani fiyatın ucuzlaması lazım, toparlanması lazım. Dolar bazında Borsa İstanbul böyle. Peki Ford demiştik. Ford'a bakalım. Ford aslında bizi çok da güldürmedi, yani sevindirmedi. Çünkü Ford'da şöyle bir kırılım vardı. Bakın burayı takip ediyorduk. Buradaki uyumsuzlukları takip ediyorduk. Günlükte şöyle bir hareket ve buradan aslında bir al geleceğini düşünüyorduk ama burada tekrar şu üçgenin içine düştüğü için burada bir stop olduk arkadaşlar. Bazen oluyor böyle. Yapacak bir şey yok. Burada stop olduk ve artık burada biz bunu bıraktık. Takibi bıraktık ve takipten çıkarttık, sattık.
şuradan bizim beklediğimiz hareket daha önceki videoda da şuradan bir onay ve buradan şuranın üzerinde bir kalıcılık geldiğinde buradan daha yukarı şuraya kadar bir hareket bekliyordum ama burası gerçekleşmedi. Tekrar üçgenin içine girdi. Bu da aslında daha kötü bir sonuç gibi geliyor bana. Neden? Çünkü eğer burası bir bakın şuradan aşağı doğru bir trend var. O zaman bu destek de kırılabilir. Çünkü tepeler daha aşağıda oluşmaya başladı ve buranın üzerinde de kalıcı olmadığı için artık bunun haftalık bazda şöyle baktığınızda alçalan tepeler daha aşağı doğru, bakın daha önce de bahsettiğim gibi şu bölgeye doğru bir hareketi tetikleme ihtimali doğuyor arkadaşlar. Maalesef şuradan şöyle bu üçgen aşağı doğru kırıldığında buraya kadar gelir. Buralardan yine değerlendirmek isteyenler düşünebilir. Ama şu an artık takipten çıktı arkadaşlar bu. Maalesef istediğimiz seviyeye doğru hareket edemedi. Buna elveda diyoruz. Peki Aselsan demiştik. Aselsan neler yaptı bir bakalım. Aselsan'da beklediğimiz bakın şurada bir destek seviyesi vardı. Çok milimetrik olarak bakın şuradakini kullandılar ve hızlı bir şekilde yukarı doğru taşıdılar. Ben daha aşağı gelmesini bekliyordum ama şuradan %25'lik bir yükseliş getirdi ve hızlıca yine düştü. Neden? Çünkü burada daha fazla aşağı gelip daha fazla güç toplaması gerektiğini düşünüyoruz arkadaşlar. Bakın şurada haftalıkta baktığımızda burada da bir sat var. O yüzden Aselsan şu desteklere yerleşmeden böyle hızlı bir şekilde yükseleceğine şu an ihtimalimiz yok ama gidebilir de. Ama destek almak isteyenler destekleri beklemesi daha riskleri en aza indirir. Yani Aselsan'ın şu aylıkta gördüğünüz gibi daha gideceği yol var. Yani daha Aselsan daha yukarılara gidecek. Ama tabii ki önce bir akümülasyon lazım. Destekleri gelmesi lazım. Bu şekilde bekliyoruz. İleride daha da yukarı gideceğini düşünüyoruz. Yani hedefleri var. Peki şimdi daha önce Selçuk Ecza'ya bakmıştık. Selek. Yine burada da desteklerimizi belirtmiştik ve buraya alarm kurmuştuk. Bakın daha gelmedi. Hatta gelmesi bir yana daha da yukarı götürdüler. Ama yine tabii ki bu gidişlerin pek güçlü olmadığını düşünüyoruz ve gerçekten de böyle. Aslında mal dağıtım gibi duruyor burası. Yani dağıtım evresi gibi duruyor. Burada daha sat gelmedi ama şöyle bakın Fisher'e göre aslında uyumsuzluk var burada. Uyumsuzluğu net bir şekilde şu tepe ile şu tepenin arasındaki görebiliyoruz. Yine en son gidişinde bakın şu tepe ile buradaki uyumsuzluk da var. Bunun bir sat vermesi halinde daha aşağılara geleceğini ve şu bölgeyi test edeceğini ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Ve bu bölgeleri geldiğinde o zaman değerlendireceğiz. Bakın şöyle bir topu olma ihtimali de hemen gözümden kaçmadı değil. Bakın böyle bir daha gelse. Böyle bir topu ondan sonra istediğimiz fiyat, istediğimiz destek seviyesine gelmiş olur ve buradan dönüşleri değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Tabi izleyeceğiz, göreceğiz. Belki destek istediğimiz seviyelere gelir, belki de gelmez. Gelirse değerlendiririz, gelmezse yapacak bir şey yok. Peki başka neler bakmıştık arkadaşlar? Bir de Selçuk Ecza, bir de diğer eczacı başına bakmıştık. Evet, bir de buna bakmıştık. Burada da destek seviyesinden aşağısına gelip yukarı gittiğini görüyoruz ama bizim asıl beklediğimiz seviye 15 civarıydı arkadaşlar burası. Hala bekliyoruz ve birden buradan yukarı doğru döndü. Ama bunlar ne diyoruz? Bunlar çok da kalıcı olan bir yükseliş olduğunu düşünmüyoruz ve burada bir sat geldiğinde, haftalıkta sat geldiğinde yukarı, yani bunlar dağıtım gibi hissediyorum bunları, yani dağıtım. Aslında dağıtım için bir video da çekebiliriz daha sonra. Dağıtımda neler oluyor? Uyumsuzluklar oluyor ve gidişler hep bir satış fırsatı oluyor. Burada da bakın aşağı doğru kırmış, hızlıca yukarı almışlar. Aslında buralarda pek maliyetlenme doğru olmadığı için her an aynı şuradaki çıkış gibi hızlı bir şekilde yine aşağı düşüşler olabilir. Bakın şurada düşüş, hızlıca götürüyorlar. Tamam, yeni bir tepe yapacak derken bir daha aşağı hızlıca bir düşüş. Bakın buralarda zorlandığını görüyorsunuz. Böyle düşüşlerde devam edeceğini öngörüyoruz. Ama
tabii ki istediğimiz seviyeye gelir mi gelmez mi onu ilerideki zaman bize gösterecek. Çünkü hiçbir şeyin garantisi yoktur arkadaşlar. Para yön verir, çünkü bunlara her zaman para yön veriyor. Birden para girişi sağlarsa Yenitepe de gelebilir. Ama bizim beklediğimiz seviyeler buralar. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Peki BTC'de durumlar nasıl? BTC, bir de Bitcoin'e bakalım. Şimdi Bitcoin'de bu 25.200 seviyesini söylemiştik ve buraya fitil attı. Bakın şöyle 2 saatlikte daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şuraya net bir şekilde fitil atıp vadililerde daha büyük bir fitil var. Buradan hemen düşüş geldi ve artık market bozuldu ve buradaki tekrar önceki aldığı yeri, buradaki hızlı geçtiği yeri doldurdu. Peki burada neler olabilir? Aslında burası çok tehlikeli bir bölgeye artık yerleştiğini söyleyebiliriz Bitcoin'in. Çünkü buradan sonrası artık yükselişin bittiğini, yani tam belli etmese de şu range'i kullandığını söyleyebiliriz. Yani bu range arasında nereleri kullanabiliriz? Bakın bu bölgeyi mesela 20.300-400 seviyelerine de gelebilir. Yani şurayı da kullanabilir. Burayı da kullanabilir. Veya burayı da kullanabilir. Biz buradan 1 saatlikte veya işte 4 saatlikteki dönüşleri takip etmemiz lazım. Yani günlükte böyle değil de daha yakın zamanda takip edeceksiniz. Yine burayı da kullanabilir. Yani bunları aslında hangisini kullanacağını şu an söylemek çok erken. Bunları takip edip göreceğiz. Destek seviyesi mesela şuradaki range'in 20.400 seviyesi veya 20.000, bakın şuralarda bu bölgeden de dönebilirse, tekrar range'in üzerine atmaya çalışırsa o zaman 21.000 ile 25.000 olur. Ama bizim birkaç haftadır söylediğim şuradaki dolmayan bir boşluk vardı ve buradaki yükselişin de altı çok da güçlü, yani dolu dolu bir yükseliş olmadığını söylemiştik. Buranın üzerinde kalıcı olması gerektiğini söylemiştik. Buranın üzerinde kalıcı olursa o zaman 28.000'lere gidebilir. Ama buraya fitil atıp dönerse, eski videoyu izleyebilirsiniz, onları silmedim. Buradan fitil atıp dönerse, yani güçsüz bir şekilde buranın üzerine çıkmaya çalışırsa aşağı geleceğini söylemiştik. Evet, range'imiz burada arkadaşlar. Şöyle, burası EQ seviyesi. Burası da olması gereken boşluk seviye. Bunları ilerideki zamanlarda artık kullanacağını düşünebiliriz buradaki tüccarların. Biz de buralardan onlarla, yani büyük para sahipleri birlikte hareket edersek bunları kullanıp, yani şuradaki yükselişlerden mesela şöyle bir %10'luk bir burayı kullandığını, %10'luk bir yükseliş olduğunda alt paritelerde, altcoin'lerde daha yüksek bir %20'lik bir yükseliş de gelmiş olabilir. Çünkü düşerse BTC daha altlar daha sert düşüyor. Yükselince daha sert yükselebiliyor bazen. Yine bakın burada şöyle bir patern, bakın harmonik de çizebilirsiniz. Bakın şöyle çok uygun bir harmonik. Tabi bunu hesaplamadım şu an, öyle kabataslak çiziyorum. Daha sonra bunun nasıl hesaplanıp nasıl çizileceğini, hedeflerin nereler olabileceğini onu daha sonra videolarda söyleyebiliriz. Yani şöyle bir harmonik patern ve hedefleri işte ortalama buraya mı ona bakmak lazım. Böyle bir harekette gelebilir ve buradaki boşluğu da o zaman doldurmuş olabilir. Yani artık siz nasıl derseniz, nasıl düşünürseniz, ben bilemiyorum. Burası yine omuz, eğer bağış seviyesi böyleyse buradan bir omuz daha yapıp bundan sonra buraya düşebilir veya buraya. Bu boşluğu dolduracak gibime geliyor. Çünkü buranın üzerinde kalıcı olamadı ve burada çok fiyat debelendi, zayıfladı. Şu an pek güçlü durmuyor arkadaşlar. O yüzden mesela takip ettiğimiz seviyelerde alt pariteler, mesela RSR vardı. RSR'a bakmıştık. Burada bakın nokta atışı bir şekilde şuradaki boşluğu alıp BTC'nin de düşmesini fırsat bilip ondan sonra aşağı doğru düştü. RSR bakın şuradaki bir ikinci deneme yine aynı yerden red diyor. Bundan önceki videolarda da bu bölgenin önemli olduğunu, burayı geçebilirse bir yukarı bir üste gelebileceğini söylemiştik. Tabii ki BTC'nin düşmesine fırsat bilip buradan hemen satışı ne yaptılar? Verdiler. Peki ref ne oldu? Ref'i takip ediyorduk. Ref
hedeflerine gitmedi arkadaşlar. Şöyle diğerinden bakalım. Evet, burada yine BTC'nin düşmesiyle birlikte kendini bozdu ve yükselişini de bozdu. Şuradaki boşlukları almadan aşağı doğru yine geliyor. Bu alt desteği kullandığı bir bölge vardı. Yine bu bölgeye doğru geliyor. Bakalım, eğer bu bölge tutabilirse yine buradan BTC'nin orada bir atağı ile beraber %20'lik bir yükseliş bakın yine gelebilir. Yani şuradaki şöyle bir hareket, şöyle bir dalgalı bir hareket yapar o zaman. Buranın dönüşü olacak mı olmayacak mı? Tabii bunu bir saatliğe alıp oradaki bir kırılım, bir al sinyalini değerlendirmek lazım. Çünkü burası önceden kullandığı destek seviyesi oluyor RIF'i alanlar için. Ama eğer BTC ciddi bir miktarda düşmeye devam ederse şu seviyeye kadar, 27'lere kadar, hatta tamamen yükselişi bozarsa çok da aşağılara gelme ihtimali var. Çünkü alt pariteler hepsi BTC'ye bağlı. BTC hapşursa diğerleri zatürre oluyor. Bu şekilde arkadaşlar bunları takibimize almıştık ve devam ediyoruz. Takipte kalıyoruz. BTC'ye nasıl hareket edecek veya borsa İstanbul nasıl hareket edecekse destek seviyesini kovalıyoruz. Takibimde olan iki hisse senedi daha var. Onlarda kırılım geldiğinde videolarını paylaşmayı düşünüyorum. Orada da güzel bir yükseliş yakalayacağımızı, tam böyle desteklere yaklaştılar ve artık bir düşüşün zayıfladığını görebileceğim. Ve bir kırılım bekliyorum. Kırılım geldiğinde onun da videosunu atmayı düşünüyorum. Sağlıcakla kalmanızı dilerim. Umarım sizler için faydalı olur.